Bu hikaye babası tarafından şiddete uğrayan, sık sık sevgili değiştirdiği için gündemden düşmeyen, milyarder bir Arap şeyhiyle sevgili olup ülke ülke gezen, şeyhin adamları kapıya dayanınca korkup aldığı tüm hediyeleri geri veren, Banu Alkan'la polemik yaşayıp Kemal Sunal'la çektiği Yedi Bela Hüsnü filmiyle Türk halkının hafızasında yer edinen Oya Aydoğan'ın hikayesi. 10 Şubat 1957'de Erzincan'da dünyaya gelen güzel oyuncunun ailesi, Oya henüz çok küçük yaşlarındayken İstanbul'a taşınmıştır. Beyoğlu yakınlarında geçmiştir çocukluğu. Babası Cemil Bey ne kadar sinirli ve agresif biri ise annesi de bir o kadar naif ve sakin biridir. Cemal Bey'in bu tavırları bazen öyle boyutlara varır ki Oya Aydoğan kız arkadaşlarıyla kapı önünde bile konuşamazdı. Bu kısıtlamalar şiddet uygulamaya kadar gider ve sürekli babasından dayak yerdi. Annesi Güldane Hanım da bu dayaktan maalesef nasibini alırmış. Ancak Oya Aydoğan bir gün olsun babasına küsmemiştir. Ortaokul ve liseyi Fransız okullarında okuyan Oya Aydoğan bu yıllarda hem abisi hem de 3 dayısının sürekli yanında olmasından dolayı hep baskı görmüştür. Bu çocuk olmasa ben yapacağımı bilirim. Ama ben her şeyi yoluna koyup herkese nasıl şöhret olunur göstereceğim. İçimde yanan o sanat ateşi henüz sönmedi. Ben herkese kim olduğumu ispat edeceğim. Görürsünüz. Okulundan dolayı her gün Beyoğlu'ndan geçer. Bütün ünlü isimleri, oyuncuları görür orada. Küçük yaşlarından itibaren onları izleyip o da oyuncu olmak ister. Ama babası buna karşı çıkar. Bir röportajında abisinin ve dayılarının evden ayrılmasıyla rahatlayıp kurtulduğunu söyler. 1975 yılında Alev Gün adıyla bir güzellik yarışmasında birinci olur. Ancak ailesinin baskıları nedeniyle ödülü iade eder. 1976'da ise Ses dergisinin düzenlediği 8. Sinema Artisti yarışmasına katılıp birinci olur. Bu birincilikle hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulur. Aynı yıl ilk başrolünü Deli Şahin filminde Cüneyt Arkın'la oynar. Deli Şahin filmi, Oya Aydoğan'ın oynadığı ilk film olduğu gibi Cüneyt Arkın'ın da ilk yönetmenlik deneyimidir. Alişen, Mürüvvet Sim ve Yadigar Ejder gibi Yeşilçam emekçileriyle dolu bir kadrosu vardır filmin. Size yaklaşmak için gelenleri kovmanız için bir sebep mi var? Garip bir adamsınız. Kendinize baksanız olmaz mı? Siz de çok soru sormasanız olmaz mı? Güneş Ne Zaman Doğacak filmiyle yine Cüneyt Arkın'la kamera karşısına geçtikten sonra Oya Aydoğan'ı en çok hatırlayacağımız arabesk filmleri serisine hiç ummadığınız bir isimle başlar. Akıllara hep Ferdi Tayfurlu filmleriyle gelse de çalıştığı ilk arabeskçi türkücü, alanında çok başarılı bir isim olan İzzet Altınmeşe'dir. 1978 yılında çekilen Dertli Pınar filmi Orhan Elmas tarafından yönetilirken birbirine kavuşamayan aşıkları konu edinmektedir. Nubar Terziyan, Şükriye Atav, Alişen ve bir zamanların kayıp şönü Tugay Toksöz filmin kadrosundaki diğer oyunculardır. 1978 yılı aynı zamanda Oya Aydoğan'ın Yıldızlar Topluluğu Arzu filmde çalışıp filmografisindeki en iyi yapımlardan biri olan Neşeli Günler'de oynadığı yıldır. Yeşilçam aile filmlerinin en önemli yapıtlarından biri olan bu filmde Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen ve Ayşen Guruda gibi önemli oyuncularla kamera karşısına geçer. Turşu suyundan çıkan bir tartışmayla parçalanan bir ailenin trajikomik hikayesinin anlatıldığı filmde evin tek kızını canlandırmak Oya Aydoğan'a nasip olmuştur. Yıllarca bana babalık yapmadın. Bir tek gece olsun baba rolü oynamayı çok görme bana. Rol ne demek? Ben babanım kızım. Sizce belki öyle ama çocuklarınız aynı kanıda değil. Hem bunu tartışmanın bir gereği yok. Şu anda mutluluğum söz konusu. Yine aynı yıl uzun yıllar birlikte çalışıp çok iyi bir dostluk geliştireceği Ferdi Tayfur'la Son Sabah ve bir Kemal Sunal klasiği olan 100 Numaralı Adam filmiyle Yeşilçam'ın güzel olduğu kadar en iddialı kadın oyuncularından biri olduğunu da göstermiş olur. Hiç aşık oldun mu? Kardeşim, aşık oldun mu dedik. Kadir İnanır'la Doktor filminde, Müslüm Gürses'le İsyankar ve Bağrı Yanık, Ferdi Tayfur'la ise Kara Gurbet, Günaha Girme ve Kalbimdeki Acı filmlerinde oynar. Neredeyse bütün başrol erkek oyuncularla oynayan Oya Aydoğan, en büyük şöhreti Ferdi Tayfur'da gördüğünü ise bakın nasıl anlatıyor.
Müslüm Gürses'le çalıştım, Ferdi Tayfur'la çalıştım, İbrahim Tatlıses'le, Orhan Gencebay'la hepsininle çalıştım ama hep demişimdir ki ben Ferdi Tayfur'daki gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. İnsanlar Evet, gelip kendini ayaklarının altına atıyordu, abi seni seviyoruz diye. Oya Aydoğan'ın sinema hayatındaki yükselişinin yanı sıra özel hayatında sık sık sevgili değiştirmesiyle de sürekli gündemdeydi. Ancak sinema hayatındaki başarısını evlilik hayatına bir türlü yansıtamadı. İlk evliliğini 1978 yılında ailesinin karşı çıktığı Haluk Ulusoy'la yaptı. Evliliklerini kimse istemediği için herkesten habersiz yapıldı nikahları. Annesi yataklara düştü. Haluk Ulusoy'un babası da bu evliliği hiç istemedi ve onlar ayrılsın diye her şeyi yaptı. Onların birlikteliğine destek veren herkesi tehditle susturdu. Mutlulukları çok kısa sürdü. Çift kısa süre içinde ayrılmak zorunda kaldılar. Boşanmadan sonra anne evine dönen Aydoğan 1,5 ay boyunca odaya kapandığını, ölmeyi düşündüğünü söyledi. Herkesin karşı çıktığı evliliği bitmiş, severken anne evine dönmüştü. Üstelik annesi bu yüzden hasta olup yataklara düşünce Aydoğan bir de bunun için üzülüp duruyordu. Ölsem de annem benim intikamımı alsa diye aklından geçtiğini söylüyordu Aydoğan. Bu süreci en az 4-5 sene sonra atlattığını ve hayatına uzun zaman kimseyi almadığını anlatıyor. 1982 yılında yine Kemal Sunal'la yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı Yedi Bela Hüsnü filminde yer alır. Kemal Sunal'ın oynadığı Hüsnü karakterinin sevdiği Hüsniye'yi canlandıran güzel oyuncu, Sevginin Bedeli'nde Gökhan Güney ve Yaralı filminde Küçük Emrah'la birlikte filmlerine devam eder. Hüsniye, nereye gidiyorsun? Dün akşam seni rüyamda gördüm. Beni gıdıklıyordun. Sonra hamama gittik. Başıma 3 sabun sürüp beni yıkadın. Bu rüyayı kime anlattımsa dediler Hüsniye seni seviyor. Bursalı gazinocu Tamer Taylan'la birlikteliği bu dönemde olmuş ancak bu birliktelikte güzel oyuncunun yüzünü güldürmemişti. 1988 yılında Latif Demirbağ'la evlendi. Bu evlilikten Gurur adlı bir oğlu vardır. Verdiği bir röportajda eski kocası hakkında konuşan Oya Aydoğan çok konuşulan şu açıklamayı yapmıştı. Bursalı gazinocu Tamer Taylan'dan ayrıldıktan sonra oğlum Gurur'un babası Latif Demirbağ'ı kurtarıcı olarak gördüm. 1987'de tanıştık. Mantık evliliği yapayım dedim. Latif çok fedakarlık yaptı benim için. ANAP'tan milletvekili adayıydı. Bir artistle birlikte olursan siyaset geleceğin biter dedim. Ama yine de beni bırakmadı. Çok kıskançtı. Madem bu kadar kıskançsın ne işin var böyle bir artist kadınla dedim. Hamileliğimin 3. ayında da baktım yapamayacağım, ayrıldım. 5 aylık hamileyken hap içerek canına kıyıp son anda kurtarılan Oya Aydoğan, önce karnımdaki bebeği düşürmek istedim. Fakat bunun cinayet olduğunu düşündüm ve birlikte ölmeye karar verdim dedi. Oya Aydoğan hastaneye kaldırıldıktan sonra kendisini bir tek Bülent Ersoy'un aradığını, tedavi için para gönderdiğini belirterek dost canlısı Bülent Hanım'a teşekkür ederim. Bülent Hanım bebeğin babasından daha vefalı çıktı diye konuştu. Bebeği 7 aylık olduğundaysa bebeğin babası Latif Demirbağ'la Seda Sayan'ın birlikteliği magazin gündemine düşünce Oya Aydoğan önemli değil ben Latif'i çoktan silmiştim diye açıklama yapar. Oyunculuğun yanı sıra Oya Aydoğan 1980'li yıllarda bir süre gazinolarda şarkıcılık yaptı. 1986'da Emrah'la yer aldığı Merhamet filminin yapımcılığını üstlendi. 1978 yılında başladığı televizyon hayatına Denizin Kanı isimli diziyle başlayıp Fırat, Evdeki Yabancı, Pembe Patikler ve Bez Bebek gibi uzun soluklu dizilerle devam etti. Magazin programlarında da yorumcu olarak yer alan Oya Aydoğan'ın en uzun soluklu magazinel tartışması ise Banu Alkan'la olmuştu. Oya Aydoğan katıldığı TV programlarında Ses dergisinin yarışmasında birinci olduğunu söyleyen Banu Alkan'ın dereceye bile giremediğini belgelerle kanıtladı. Banu Alkan'ın 1976 yılında Ses dergisinin düzenlediği yarışmada ben birinci oldum. Oya Aydoğan 4. oldu diyerek ortaya attığı iddia asılsız çıktı. Oya Aydoğan yarışma sonuçlarının yayınlandığı sayısını bularak şöyle konuştu. Bu kadın ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. 1976'da Ses dergisinin düzenlediği 8. Sinema Artisti yarışmasında ben 1. oldum. Gölgen Bengü 2. Sevtap Çiftçi 3. oldu. Başka bir derecede yoktu. Bu dönemde Aydoğan ve Alkan arasındaki polemik şovmenlere ve televizyon programlarına da malzeme olmuştu. 66 senesinde biz seninle yarışmaya girdik. Ben 1. oldum, sen 4. oldun. Ne oldu bir daha söyle bize. Ses mecmuası. Yani kere... gazeteler, bu gazetelerde ve dergilerde var. 76 senesinde ben 1. oldum, Banu Alkan 4. oldu. Kanal D'de yayınlanan Çarkıfelek programında Mehmet Ali Erbil farklı zamanlarda Alkan'ı ve Aydoğan'ı yarışmacı olarak konuk edip iddiaları espri konusu yapmıştı.
Ancak bu düello Aydoğan'ın kanıtlarla ortaya çıkmasıyla son buldu. Hem de bunu yaparken hanımefendiliğini de hiç bozmadan yapması, Yeşilçam'ın bu önemli ismini halkın gönlünde ayrı bir yere koydu. Oya Aydoğan 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Düzenli olarak yaptırması gereken kontrolleri yapılmamış ve bu olaya davet çıkarmıştı usta oyuncu. 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Ve maalesef 15 Mayıs 2016'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. 16 Mayıs 2016'da vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedildi. Tüm sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu bu ayrılık. Güzelliği, zarafeti ve kibarlığıyla kalplerimize dokunup göçüp gitti bu diyardan. Kendisini saygıyla anıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.